Selamlar. İnternette bolca görmüş olabilirsiniz liderlik mi, yöneticilik mi? Hatta birazcık liderliği kayıran paylaşımlar da görmüş olabilirsiniz. Liderler doğru işi yapar, yöneticiler işi doğru yapar gibi. Yöneticiliği de birazcık küçümseyen paylaşımlar oluyor. Halbuki bu ikisini karşılaştırmak birazcık hem klişe hem de laf salatası gibi geliyor bana. Çünkü elma ile armutu karşılaştırmak gibi. Yani yöneticilik aslında bir görev. Size daha üst bir mercinin veya şirket sahibinin görevlerinden, yetkilerinden veya gücünden bir kısmını devretmesiyle başlıyor. Liderlik ise aslında bir yetkinlik, yani davranışlar bütünü. Liderlik davranışı yönetici olup olmamaktan veya sizin seviyenizden, şirketteki seviyenizden bağımsız olarak gelişebiliyor. Bir de liderlik modern dünyanın kavramlarından birisi değil. Yani liderlik insanlık kadar eski, hatta belki daha da eski. Çünkü hayvan topluluklarında da liderlik davranışı görüyoruz. Bir kurt sürüsünde lider kurt ortaya çıkıyor. İnsanlar için de her zaman bir lider bir toplulukta belirir. Yani bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor. Lidersiz başlasalar bile yolculuğa, insanların yani o topluluğun içerisinden birisi liderlik davranışları göstererek öne çıkabiliyor. Ve tarihe baktığımızda da tüm toplumlar da toplumun ihtiyacına yönelik bir lider öne çıkıyor. Yani mesela bakarsak Atatürk toplumun o anki ihtiyacını karşılayan bir lider olarak ortaya çıkmış. Ama Gandhi de bir lider ve Gandhi'nin tarzı, liderlik davranışları o an bulunduğu toplum için daha uygun, o toplumun ihtiyacına daha yönelik bir liderlik davranışı ortaya koyuyor. Şimdi şöyle bir şey denilebilir, liderlik doğuştan veya genetik faktörlerle mi geliyor? Bir miktar buradan geldiği söylenebilir. Çünkü yine işte birazcık biyolojiye bakarsak hayvanlarda liderlik nasıl ortaya çıkıyor? Fiziksel güçle, gençlikle, yaşla vesaire gibi şeylerle çıkıyor. İnsanlar için de muhakkak genetik faktörlerden gelen bazı liderlik özellikleri olabiliyor. Ama sadece doğuştan gelen bir şey değil liderlik. Liderlik yetkinlikleri sonradan geliştirilebiliyor. Ben böyle kelime anlamlarına bakmayı seviyorum. Ne demek liderlik? Yani liderliğin kelime anlamı nereden geliyor dersek, Anglo-Sakson bir kelime liderlik. Türkçe'ye de geçmiş. Türkçe'de de bol bol kullanılıyor. İngilizce'deki ilk anlamı bir grup hayvanı veya bir grup insanı bir yerden bir yere götürmekle ilgili bir yolculuk içeriyor ve birazcık gütmekle de ilgili. Modern çağlara geldiğimizde siyaset arenasında insanlara yön göstermekle ilgili bir anlam almış. Ondan sonra da ticari işletmelerde, şirketlerde yöneticilikle birlikte kullanılmaya başlanmış. Türkçe'de de karşılığı önder diye bir kelime, benzer manalara, yani yön gösterme ile ilgili bir manası var. TDK'ya baktığımızda anlamı şöyle tariflenmiş. Gücü, etki alanı, ünü dolayısıyla insanları etkileyerek bir yön verme, onlara liderlik etme, önderlik etme gibi bir tarifi var. Şimdi burada liderliği yöneticiden ayıran şey de burada ortaya çıkıyor. Liderler bir özellikleri vasıtasıyla, yani bu güçleri olabilir, ünleri olabilir, insanları etkileme yetkinlikleri olabilir veya farklı şeyler olabilir. Bir özellikleri dolayısıyla içinde bulundukları topluluğu belli bir yöne doğru yöneltebiliyorlar. Yöneticilikte ise aslında bir şirket sahibinin veya daha üst bir yöneticinin size o görev vermesi gerekiyor. Şimdi işin ilginç yanı, yani bu iki kavramın sürekli karşılaştırılmasının sebebi de belki budur. Biz yöneticilerden liderlik yetkinliklerini bekliyoruz. Yani bu görevi sadece emir komuta zinciri kurmak olarak algıladıklarında yöneticiler çok başarılı olamıyorlar. Hatta hiç başarılı olamıyorlar. Liderlerden de birazcık aslında yöneticilik davranışlarını ve yetkinliklerini bekliyoruz. Çünkü siz liderlik göstererek bir topluluğu bir yere doğru götürüyorsunuz belki. Ama eğer organize edemiyorsanız, planlayamıyorsanız, kaynakları iyi kullanamıyorsanız
başarılı bir lider de olmuyorsunuz. Yani bu ikisinin, bir görevin ve yetkinliğin bir arada bulunması gerekiyor. Şimdi bu ikisi neden karşılaştırılıyor? Neden hani liderlik daha ön plana çıkartılıyor dersek, bence danışmanların ve eğitmenlerin birazcık buradan beslenmesi durumu var. Liderlik daha havalı bir kelime olarak kullanılıyor ve birçok şeyde liderlik eğitimi veya şeyde bu kavram üzerinden pazarlanıyor diye düşünüyorum. Ama birbiriyle kıyaslamanın manası yok. Aslında birisi iskelet sistemi gibi, birisi de sinir sistemi gibi. İkisi bir arada olduğunda hareket edebiliyor organizma. Şimdi bir şeyi de söylemek lazım. Yani bu liderlik davranışı ne demek? Yani liderlik ne demek? Yöneticilikten farkı ne? Belki orayı birazcık daha belirginleştirmek iyi olabilir. Liderlik bir grup, yani bugün modern anlamda mesela Harvard Business Review'un tarifini kullanırsak birlikte çalıştığı insanları zorlayıcı bir hedefe doğru gitmesini sağlayan, o hedefe ulaşmalarını sağlayan, bu süreçte hem onları hem kendini geliştiren kişiyle ilgili ve o işle ilgili. Dikkat ederseniz burada liderliği tarif ederken muhakkak bir hedefe, yani bir yolculuğa atıfta bulunuluyor. O hedefe gitmeyle, o yolculuğu yapmayla ilgili bir şeye atıfta bulunuluyor. Hatta Harvard'ın tarifinde zorlayıcı bir hedefe de deniyor. Yani basit bir hedef, hemen ulaşılabilir bir hedef değil. Zorlayıcı bir hedefe gidilmesiyle ilgili de bir tarif var. Ve bu süreçte de kendini ve birlikte çalıştığın insanları da geliştirmeyle ilgili bir tarif var. Dolayısıyla bir miktar da onu besleme, büyütme, geliştirmeyle ilgili de kökleri olduğunu söylüyor Harvard Business Review. Ben de katılıyorum, fakat muhakkak şunu da belirtmekte fayda var. Yöneticilikte de benzer şeyler var. Yani birlikte çalıştığı insanları geliştirmesi gerekiyor, zorlayıcı hedeflere götürmesi gerekiyor, planlaması ve organize etmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz her yöneticinin, yöneticilik görevine gelmiş her kişinin bu liderlik yetkinliklerini barındırmasını istiyoruz ki bu ikisi buluştuğunda asıl unutamadığımız yöneticilerimiz ya bazen böyle sorular olur. Hangi yöneticini unutamadın veya işte sende büyük etki yaratan bir yöneticin var mıydı? İşte o unutamadığımız yöneticiler yöneticilikle liderlik özelliklerini bir araya getirmiş kişilerden ortaya çıkıyor. Umuyorum ki sizler de yolculuğunuzda, yani liderlik veya yöneticilik yolculuğunuzda bu ikisini bir araya getirebildiğiniz bir noktaya gelirsiniz. Bir liderlikle ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Liderlik herhangi bir hiyerarşik seviyeden bağımsız olarak ortaya çıkabiliyor. Yani bir iş yerinde yeni işe başlayan bir kişi bile belli bir konuda liderlik sergileyebiliyor. Dolayısıyla bunu sadece yönetsel seviyeyle de oluşan bir şey gibi düşünmemek lazım. Yönetsel seviyeden bağımsız olarak liderlik özellikleri göstermesini bekliyoruz çalışanların. Özellikle de herkesin kendi işinin lideri olmasını istiyoruz. Bu herkesin kendi işinin lideri olması mevzusu da şu. Ya size bir özellikle yaratıcı işler yapan, yani yaratıcı işlerden kastım bilgi işinde çalışan insanlar için söylüyorum. Bilgiyle iş yapan insanlar için o işin sahibi olmak, orada liderlik göstermek, inisiyatif almak, farklı perspektiflerden olaya yaklaşmak ve gerekirse ekibin geri kalanına o alanda daha iyi bir noktaya götürmek için inisiyatif almasını istiyoruz ki kurumsal yaşamda bir etki yaratabilsin. Dolayısıyla liderliği belli bir seviyede ortaya çıkan değil, her çalışma seviyesinde ortaya çıkabilecek, farklı konularda farklı liderlik tarzları gösterilebilecek bir şey olarak algılayabiliriz. Dediğim gibi yeni işe başlamış bir kişi belki çok yeni bir teknoloji konusunda takıma liderlik edebilecekken başka bir konuda ise çok tecrübesiz bir şekilde kalabilir. Dolayısıyla hani yeni işe başlamış tecrübesiz arkadaşlarımızın da önünü kesmemek lazım. Cesaretlendirmek lazım bu hususta.
diyeyim. Bir sonraki videoda birazcık daha insanlar yönetilebilir mi? Ve yönetim işe yarıyor mu? Biraz bu konulara değineceğiz. Sizce yöneticilik ve liderlik arasındaki fark ne? Yorumlara sizin düşüncelerinizi bırakırsanız çok mutlu olurum. Birazcık tartışalım. Sizlerden gelen şeyleri de duymayı çok istiyorum. Abone olmayı unutmayınız efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Selamlar, sevgiler. 3, 2, 1.